Herkese merhaba. Bugün yapımı çok kolay, her türlü örgüye uygun olabilecek, özellikle bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek ile örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Önce bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzdeyim ve örgümün ilk sırasındayım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci sıradayım. Burada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde model uygulayacağımız 3 ilmeğin arasında birer tane dolayarak artırma yapıyoruz. Sonraki 3 ilmeği ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeği boş bırakıyoruz. Model uygulamıyoruz. Şimdi tekrar bir doluyorum. Bir tane ilmek ördüm. Bir tane doluyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir tane dolayarak üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örerek boş bırakıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Model uyguladığımız 3 ilmeğe aralarda birer tane ilmek doluyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada dolayarak artırdığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. Ve bu 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Başlangıçtaki 2 ilmeği sondaki tek ilmeğin üzerinden atlatarak yer değiştiriyoruz. Sağ şişimize kalan bu tek ilmeği örmüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Kalan 2 ilmeği birlikte topluyoruz. Aradaki 3 tane ilmeğimizi düz ördük. Doladığımız ilmekleri serbest bırakarak sonraki 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Başlangıçtaki 2 ilmeği sondaki tek ilmeğin üzerinden atlatıp yer değiştiriyoruz. Şişimizde kalan tek ilmeği örmüyoruz. Bir ilmek doluyorum. Diğer 2 ilmeği birlikte topluyorum. Baştaki 2 ilmeği tekrar tek ilmeğin üzerinden atlatarak geçiriyorum. Bir ilmek doluyorum ve bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Her defasında modelin arasında bu şekilde boşluk veriyoruz. Ve her defasında modelimizi kaydırıyoruz. Bir sonraki modelde aradaki boş bıraktığımız 3 ilmeğe yeni modelimizi uygulamamız gerekiyor. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Ve arka tarafa geçince sonraki modelimi uyguluyorum. Örgümü çevirdim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir önceki modeli ilk 3 ilmeğe kurmuştuk. Bu defa ilk 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örerek
Buraya model uygulamıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayarak üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğinden sonra. Devamındaki 3 ilmeği aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak bu şekilde uzattım. Sondaki 2 ilmeği baştaki ilmeğin üzerinden atlatarak yer değiştirdim. Bir ilmek doluyorum. Bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki doladığım ilmekleri serbest bıraktım. Başlangıçtaki 2 ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıp bu şekilde çapraz bir görünüm elde ediyorum. Bir ilmek doluyorum. Şişimde kalan 2 ilmeği birlikte topluyorum. Aslında tek sırada kullanılan oldukça basit bir model. Sadece arka yüzde ilmek artışı yapıyoruz ki bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyu uzasın ve modelimiz daha belirgin olsun diye. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Modelimizin görünüşü bu şekilde devam edecek. Oldukça kolay bir model. Özellikle bebek örgülerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Minik çıtır desenli bir örgü modeli. Dilerseniz aradaki bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters verdiğimiz boşluğu hiç kullanmadan daha birbirine yakın bir şekilde modeli kullanabilirsiniz. Burası da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.